Saygının formaliteden çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz? Tüm insan etkileşimlerinin omurgasıdır. Peki ya size saygıyı anlama şeklinizin tamamen yanlış olabileceğini söylesem? Bu videoda insan ilişkileriyle ilgili en büyük yanılgılardan birini açığa çıkaracağız ve saygı eksikliğinin yalnızca ilişkilerinizi mahvetmekle kalmayıp aynı zamanda zihinsel sağlığınızı ve refahınızı da tehlikeye atabileceğini ortaya çıkaracağız. Çevrenizdeki dünyayla etkileşim şeklinizi değiştirebilecek çığır açıcı bir açıklama için benimle kalın. Onurunuzu nasıl koruyacağınızı ve kişiler arası bağlantılarınızı sonsuza kadar nasıl geliştireceğinizi öğrenin. Ve unutmayın, sizden haber almak istiyorum. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Hadi başlayalım. Sürekli saygı eksikliği. Saygı nezaketten daha fazlasıdır. Tüm sağlıklı ve üretken insan etkileşimlerinin temel direğidir. Bir bireyin saygınlığını azaltan veya tamamen yok sayan davranışlarla kendini gösteren, tekrarlanan bir saygı eksikliğiyle karşılaştığımızda bu uyarı işareti göz ardı edilemez. Bu tür davranışlar, bir sohbetin sürekli olarak bölünmesinden yıkıcı eleştirilere veya başka birinin duygusal ihtiyaçlarına kasıtlı olarak kayıtsız kalınmasına kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu eylemlerin her biri, sağlıklı bir ilişki için gerekli olan güveni ve emniyeti zayıflatır. Bu saygı eksikliğinin devam etmesi, ilişkinin kişinin ruh sağlığını riske atacak derecede tehlikeli olabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu gibi durumlarda mesafe koymak bir vazgeçme değil, kendini koruma tedbiridir. Bu, zihinsel huzuru ve kişisel bütünlüğü korumak, özgüvenin aşınmasını ve kırgınlığın birikmesini önlemek için önemli bir adımdır. Toksik bir dinamikten uzaklaşmaya karar vermek, bir cesaret ve kendine saygı eylemidir. Bu etkileşimler üzerinde düşünmek, kendi değerlerimizi değerlendirmemize ve kişisel haysiyetimize olan bağlılığımızı yeniden teyit etmemize olanak tanır. Açık sınırlar oluşturmak ve sürdürmek, kalıcı ve saygılı bir ilişki için çok önemlidir. Bu sınırlar yalnızca duygusal yıpranma ve yıpranmaya karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karşılıklı saygının gelişebileceği bir ortamı da destekler. Devam eden saygı eksikliğiyle yüzleşerek ve bunu kabul ederek kendimize yenilenme ve kişisel gelişim şansını sunuyoruz. Bize hak ettiğimiz saygıyı gösterenlere daha da fazla değer vermeyi ve bundan daha azına tahammül etmemeyi öğreniriz. Bu, saygının hayatımızda oynadığı rol ve onun yokluğunun hem bireye hem de daha geniş sosyal dokuya nasıl zarar verebileceğini düşünmenin zamanıdır. Bu işaretleri tanımak ve buna göre hareket etmek, daha sağlıklı ve daha tatmin edici ilişkiler geliştirmek için çok önemlidir. Ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler. Sürekli olarak endişe, üzüntü veya stres duyguları yaratan ilişkiler, yalnızca hepimizin çabaladığı huzura değil, aynı zamanda günlük yaşamda sağlıklı ve erdemli bir şekilde faaliyet gösterme yeteneğimize de son derece zarar verir. Stoacı felsefe bize erdem ve iyi yaşamın uygulanması için gerekli bir durum olarak zihinsel huzuru aramayı öğretir. Ancak sürekli olarak bu duygusal dengeyi bozan ilişkiler içinde olmak bu hedefe doğrudan meydan okuyor. Bizi duygusal açıdan istikrarsızlaştıran ortamlara maruz kaldığımızda zihinsel sağlığımızda bir bozulma yaşayabiliriz. Bu durum yalnızca duygusal rahatsızlıklarla değil, aynı zamanda enerji eksikliği, uykusuzluk veya sindirim sorunları gibi fiziksel sorunlarla da kendini gösterir. Bu belirtiler, ilişkilerimizin dinamiklerindeki bir şeyin refahımıza katkıda bulunmadığının ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin açık işaretleridir. Bu ilişkilerin olumsuz etkilerinin farkına varmak, değişimi başlatmanın ilk adımıdır. Akıl sağlığımızı korumak, çoğu zaman duygusal acıya neden olmaya devam eden insanlarla teması sınırlamak veya sonlandırmak gibi zor kararlar almayı gerektirir. Bu, önemli bir kişisel bakım eylemidir ve kişisel gelişime olanak sağlayan, sağlıklı bir çevrenin hakkımız olduğunun onaylanmasıdır. Olumsuz etkilerden uzaklaşarak,
ve ilişkilerimizi yeniden yapılandırarak yalnızca ruh sağlığımızı korumakla kalmıyoruz. Aynı zamanda daha dolu ve erdemli bir yaşama yeteneğimizi de güçlendiriyoruz. Bu süreç, duygusal istikrarı yeniden kazanmak ve erdemli bir hayata olan bağlılığımızı güçlendirmek için gerekli rehberlik ve desteği sağlayabilecek arkadaşlar, aile üyeleri veya ruh sağlığı uzmanlarından destek aramayı içerebilir. Bizi destekleyen ve yükselten ilişkileri geliştirip sürdürerek, gerçekten iyi bir yaşamın temel direkleri olan huzur ve erdeme olan bağlılığımızı yeniden teyit ederiz. Yanlış hizalanmış değerler. Bireyler arasındaki değerlerin uyumu, gerçek ve anlamlı ilişkilerin gelişmesi için temel bir unsurdur. Kendimizi sıklıkla değer verdiğimiz etik ilkeler ve kişisel değerlerle çatıştığımızda bulduğumuzda, yoğun iç çatışmalara neden olabilecek ahlaki ikilemler ortaya çıkar. Bu anlaşmazlıklar sadece fikir ayrılıkları değil, kim olduğumuzun ve neyin adil ve doğru olduğuna inandığımızın özüne dokunuyorlar. Kendimizle çelişen değerlerle sürekli yüzleşmek iç huzurumuzu aşındırabilir ve özgünlüğümüzden ödün verebilir. Sürekli bir etik uyumsuzluk durumunda yaşamak, her kararın dürüstlüğümüzü ve en derin inançlarımızı sorguladığı, alışılmadık bir bölgede pusula olmadan yol almaya çalışmak gibidir. Bu yanlış hizalama, özgüven ve özsaygının kademeli olarak erozyona uğramasına yol açabilir. Çünkü karşıt değerleri kabul etmeye veya kabul etmeye çalışmak, kendi kimliğimizi ve ilkelerimizi sorgulamamıza yol açabilir. Bu da stres, kaygı ve kendimizi ve başkalarını anlamama hissini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bu değer farklılıklarını proaktif bir şekilde tanımak ve ele almak çok önemlidir. İlişkilerimizde neyin kabul edilebilir olduğu konusunda net sınırlar oluşturmak, kimlik ve bütünlük duygumuzu korumamıza yardımcı olabilir. Bazı durumlarda bu, değerleri bizimkilerle derinden çelişen kişilerle etkileşimi azaltmak veya sona erdirmek anlamına gelebilir. Bu zor seçimleri yapmak, özgünlüğümüzü korumak ve kendi değer ve inançlarımızla uyum içinde yaşayabileceğimiz bir ortam yaratmak için çok önemlidir. Bu tür kararlar alarak hem ruh sağlığımızı koruyoruz, hem de ilkelerimize sadık, özgün bir yaşama olan bağlılığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Bu eylemler bizi yalnızca iç çatışmalardan kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda değerlerin gerçek uyumuna dayalı, daha derin ve anlamlı ilişkilerin yolunu da açıyor. Sürekli tükenme hissi. Sağlıklı bir ilişki, sürekli bir tükenme kaynağı olarak değil, karşılıklı destek ve canlandırma cenneti olarak hizmet etmelidir. Bir kişiyle etkileşimler bizi sistematik olarak bitkin bıraktığında, bu ilişkinin bizi özümüzden uzaklaştırdığının ve tüm potansiyelimizin gelişmesini engellediğinin endişe verici bir işaretidir. Bu tükenme, toplantıların ardından duygusal yorgunluk hissi, daha önce neşe getiren faaliyetlere karşı artan coşku, hatta sürekli bir üzüntü veya endişe hissi gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu işaretler, ilişkinin sunduğundan daha fazla enerji tükettiğini, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumsuz etkilediğini gösteriyor. Dahası sürekli olarak enerjimizi tüketen bir bağ, kişisel ve profesyonel başarılara ulaşma yolumuzu tıkayabilir. Bu ilişkiler bizi ileriye itmek yerine geriye çekerek, kişisel tatmine ve yeteneklerimizi gerçek anlamda ifade etmeye doğru ilerlememizi engeller. Sürekli bir tükenme döngüsünde olduğumuzun farkına varmak çok önemlidir. Bu dinamiği tespit ettikten sonra bu etkileşimleri yeniden değerlendirmeyi ve muhtemelen yeniden yapılandırmayı veya sonlandırmayı düşünmeliyiz. Sağlıklı sınırlar oluşturmak, refahımızı korumak ve ilişkilerimizin zenginleşme ve karşılıklı büyüme kaynağı olmasını sağlamak için çok önemlidir. Refahımızı ön planda tutan seçimler yapmak, yalnızca bir kişisel bakım eylemi değildir. Hayatlarımıza olumlu katkıda bulunan, gelişmemize ve kendimizin en iyi hali olmayı arzulamamıza olanak tanıyan insanlarla çevrili olmamızı sağlamak için gerekli bir adımdır. Kendimizi yorucu ilişkilerden kurtararak, ruhumuza gerçekten değer veren ve enerji veren yeni bağlantılara alan açıyoruz. Manipülasyon, ister duygusal ister davranışsal olsun,
gerçek ve saygılı ilişkiler kurmak için gerekli olan değerler olan özgünlük ve dürüstlük gibi metanetli ilkelerin ciddi bir şekilde ihlal edilmesini temsil eder. Bu tür davranışlar, başkalarını etkilemek veya kontrol etmek için genellikle gerçek niyetleri maskeleyerek ve manipüle edilenleri aldatarak kurnaz taktiklerin kullanılmasını içerir. Manipülasyon unsurları içeren ilişkiler, ilgili bireylerin gerçeklik algısını bozar, özgür ve bilinçli seçim yapma yeteneklerini ciddi şekilde tehlikeye atar. Manipülasyonun etkisi altında olduğumuzda muhakeme yeteneğimiz bulanıklaşır, durumları değerlendirmemizi ve net ve mantıklı kararlar almamızı engeller. Bu, kendi algılarımız ve kararlarımız konusunda sürekli olarak emin olamadığımız bir kafa karışıklığı ve kararsızlık durumuna yol açabilir. Dahası, manipülasyon, kişisel avantaj elde etme amacıyla duygusal zayıflıkları istismar ederek bireysel haysiyete ve bütünlüğe saldırır. Bu tür davranışlar yalnızca karşılıklı güveni ve saygıyı aşındırmaz, aynı zamanda manipüle edilen kişinin öz saygısı ve duygusal sağlığı üzerinde de kalıcı bir etkiye neden olur. Bu nedenle ilişkilerimizdeki manipülasyon durumlarını tanımak ve bunlarla yüzleşmek hayati önem taşır. Bu davranışları belirlemek, özerkliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyacak önlemler almamızı sağlar. Bu, katı sınırlar oluşturmayı veya bazı durumlarda manipülatif ilişkiden tamamen kopmayı içerebilir. Manipülasyonun etkilerini reddederek ve hayatımızdan çıkararak dürüstlük ve özgünlük değerlerine olan bağlılığımızı yeniden teyit ederiz. Bu, net yargılarda bulunma yeteneğimizi koruma ve kendimize ve başkalarına karşı saygınlığı ve saygıyı koruma. Böylece daha sağlıklı ve gerçekten saygılı ilişkiler kurma konusunda temel bir adımdır. Eğer bu videoyu faydalı buluyorsanız, beğenmeyi ve daha da önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu içeriği daha fazla kişiye ulaştırmama yardımcı olur. Ve elbette bu içeriği değerli buluyorsanız, lütfen abone olun. Devam edelim. Güven eksikliği. Güven, kişisel, mesleki veya sosyal olsun, her türlü ilişkinin temel dayanağıdır. Kalıcı bir güven eksikliği, en önemli etkileşimlerimizin temellerini ciddi şekilde istikrarsızlaştırabilir. Güven zayıfladığında veya kaybolduğunda kendimizi sürekli tetikte buluruz, rahatlayamaz ve gerçek düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşamayız. Bu sürekli tetikte olma durumu hem derin ve anlamlı bir bağın gelişmesini engellemekte, hem de belirsizlik ve gerilim ortamı yaratmaktadır. Güven olmadığında karşı tarafın her sözü veya eylemi şüpheyle yorumlanabilir ve her küçük yanlış anlaşılmanın ciddi bir çatışmaya dönüşme potansiyeli vardır. Bu karşılıklı güvensizlik atmosferi, tarafların kendilerini güvende veya değerli hissetmediği bir korku ve güvensizlik kısır döngüsüne yol açabilir. Dahası, güven eksikliği tamamen açılma yeteneğimizi tehlikeye atarak, başkalarına karşı savunmasız ve özgün olma yeteneğimizi kısıtlar. Kırılganlık, insanların umutlarını, korkularını ve hayallerini paylaşmalarına olanak tanıdığından derin ve gerçek ilişkiler kurmak için çok önemlidir. Onsuz ilişkiler yüzeysel ve işlevsel olarak sınırlı kalma eğilimindedir. Bu nedenle güven eksikliğini tanımak ve ele almak, etkileşimlerimizin bütünlüğünü yeniden tesis etmek için çok önemlidir. Bu, her iki tarafın da hissedebileceği güvensizlikler ve şüpheler hakkında açık ve dürüst diyalogu içerebilir. Açık taahhütler oluşturmak ve bunlara saygı duymak, kaybedilen güvenin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir. Bazı durumlarda bu süreci kolaylaştırmak için bir arabulucu veya terapistin yardımına başvurmak gerekli olabilir. Bu zorluklarla yüzleşmek, katılan herkesin kendini güvende, değerli ve anlaşılmış hissedebileceği bir ortamın yeniden kurulmasında çok önemli bir adımdır. Güveni yeniden inşa etmeye yatırım yaparak, yalnızca zarar görmüş ilişkileri iyileştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda çevremizdeki dünyayla açık ve anlamlı etkileşim kurma yeteneğimizi de güçlendiriyoruz. Her türlü istismar, biçimi ne olursa olsun, fiziksel, duygusal, sözlü veya psikolojik, bireyler arasında haysiyete ve karşılıklı saygıya değer veren metanetli ilkelere ciddi bir ihlal temsil eder. Bu tür istismarcı davranışlar
yalnızca mağdura anında ve derin zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda saygılı ve erdemli olmanın özüne saldırarak insan ilişkilerinin ahlaki dokusunu da bozar. İstismarcı ilişkileri sonlandırmak sadece bir kişisel bakım eylemi değil, aynı zamanda kişinin kendi huzurunu ve bütünlüğünü koruması için zorunlu bir gerekliliktir. İstismarcı bir dinamik içinde kalmak, zihinsel dinginliği ve ruhun uyumunu ulaşılacak hedefler olarak gören Stoacıların savunduğu erdemli ve dengeli bir yaşam arayışıyla bağdaşmaz. Bu nedenle istismar içeren bir ilişkiden uzaklaşma kararı, yalnızca daha fazla zarara karşı korunmak için değil, aynı zamanda kişinin kendi değerini ve kendine saygısını yeniden teyit etmesi açısından da temel bir adımdır. İstismarın neden olabileceği olası sosyal izolasyon veya yaratabileceği duygusal bağımlılık göz önüne alındığında, bu süreç zorlu olabilir. Ancak bu zor dönemi atlatmak için arkadaşlardan, aileden veya uzman profesyonellerden destek almak çok önemlidir. Bu tür ilişkileri sonlandırarak onurumuzu kurtarıp yeniden teyit etmiş oluyoruz. Tedavi ve etkileşim açısından kendimizden ve başkalarından beklentilerimizi yeniden tanımlayarak, hayatı öz saygı ve karşılıklı saygı temelleri üzerinde yeniden inşa etmek için bir fırsattır. Hayatımızdan istismarı ortadan kaldırmaya yönelik bu aktif duruşu sergilemek, daha yüksek etik değerlere bağlılığımızı ve herkesin hak ettiği refah ve saygıya yönelik aralıksız arayışımızı gösterir. Büyümenin veya karşılıklı desteğin olmaması, kişisel gelişimi veya karşılıklı desteği desteklemeyen ilişkiler, bireysel gelişimimizi ve başkalarına olumlu katkıda bulunma yeteneğimizi önemli ölçüde sınırlayan durgun bir ortam yaratabilir. Bu ilerleme ve destek eksikliği yalnızca kendi gelişimimizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir ilişkide tam potansiyelimize ulaşmamızı da engelleyebilir. Büyüme ve destek hem kişisel zenginleşmeye hem de karşılıklı bağın güçlenmesine katkıda bulunan temel bileşenler olarak görülüyor. Bu unsurlar olmadan ilişkiler tek taraflı veya yalnızca işlevsel hale gelebilir. Burada etkileşimler gerçek bağlantıyı ve karşılıklı zenginleşmeyi teşvik etmek yerine yükümlülükleri yerine getirmeye veya görünüşleri korumaya indirgenir. İlişkilerimizin dinamiklerini düzenli olarak değerlendirmek, yalnızca katkılarımıza saygı duyan ve değer veren değil, aynı zamanda büyümemizi ve refahımızı teşvik eden ve kutlayan bir ortamda olmamızı sağlamak için çok önemlidir. Bu değerlendirme, etkileşimlerin gidişatını her iki tarafın da faydalanabileceği ve gelişebileceği şekilde ayarlayarak ortak beklentileri ve hedefleri tartışma ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Karşılıklı desteğin ve sürekli büyümenin sürekli olarak mevcut olmadığı durumlarda, bu ilişkilerin uzun vadede sürdürülebilirliğinin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu mutlaka ani bir ayrılık anlamına gelmez, ancak etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini yeniden yönlendirmeyi veya yeniden tanımlamayı, her iki ortağın da gelişip gelişmesini sağlamayı içerebilir. Bu ilişkileri yeniden canlandırmak veya yeniden ayarlamak için adımlar atmak, kişisel ve kolektif gelişim için yeni olanaklar açabilir, durgun etkileşimleri ilham ve ilerleme kaynaklarına dönüştürebilir. Bu da ilişkilerimizi en derin değerlerimiz ve özlemlerimizle uyumlu hale getirerek daha dolu dolu yaşama ve başkalarının hayatlarına olumlu katkıda bulunma yeteneğimizi güçlendirir. Sürekli bencil davranış. Sağlıklı ilişkilerde karşılıklı saygıya bağlılığı yansıtan verme ve alma arasındaki denge önemlidir. Bir taraf sürekli olarak bencil davranışlar sergiliyorsa, her zaman kendi ihtiyaçlarını diğerinin ihtiyaçları üzerinde önceliklendiriyorsa, bu temel ilkelerin açık bir ihlalini temsil eder. Felsefe tüm ilişkilerde adaletin ve duygusal dengenin önemini savunduğundan, eylemlerde ılımlılığa ve adalete değer veren Stoacılık bu gibi durumlarla çelişir. Bu tür bencilliğin ısrarı, herhangi bir ilişkinin temelini yavaş yavaş aşındırabilir, onu tek taraflı ve dengesiz hale getirebilir. Bu sadece sağlıklı bir ilişki için gerekli olan karşılıklı destek yapısını baltalamakla kalmaz, aynı zamanda her iki tarafın da sükunetini koruma ve erdemi uygulama yeteneğini olumsuz yönde etkiler. Birey sürekli olarak ihmal edildiğini veya değer verilmediğini hissettiğinde,
Bu durum kırgınlık ve hayal kırıklığı duygularına yol açabilir ve eğer çözülmezse insanlar arasındaki bağ daha da bozulabilir. Bencil davranışların varlığını kabul etmek ve bunları ele almak, herhangi bir ilişkinin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bu, her iki tarafın da değerli ve saygı duyulduğunu hissedeceği bir dengeyi yeniden kurmaya çalışarak, her bir kişinin beklentileri ve ihtiyaçları hakkında açık bir konuşmayı içerebilir. Bazı durumlarda, karşılıklı saygı ve karşılıklılığın yeniden tesis edilmesini sağlamak için net sınırlar koymak veya ilişkinin dinamiklerini yeniden değerlendirmek gerekebilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek, yalnızca her bireyin bireysel bütünlüğünü korumakla kalmaz, aynı zamanda ilişkiyi bir bütün olarak güçlendirerek daha dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesine olanak tanır. Fedakarlığın ve karşılıklı düşüncenin hakim olduğu bir ortamı teşvik ederek, kişisel ve kolektif gelişim için gerekli olan adalet ve erdem gibi metanetli değerlere olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Yıkıcı iletişim. İletişim tüm anlamlı ilişkilerin temelini oluşturur ve birbirimizle etkileşim şeklimiz, bağlantımız ve karşılıklı anlayışımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. İletişim şekli ağırlıklı olarak eleştirel, olumsuz veya yıkıcı hale geldiğinde, duygusal istikrar ve dinginlik üzerindeki etkileri ciddi olabilir. İnsan etkileşimlerinde uyum ve dengeye değer veren stoacılar, iletişimin canlandırıcı ve yapıcı olmasının, ilgili herkesin gelişimini ve refahını hedeflemesinin önemli olduğunu düşünüyor. Bizi sürekli olarak olumsuz etkileyen bir iletişim modeli, değişikliklerin gerekli olduğunun açık bir işaretidir. Bu tür bir etkileşim, yalnızca karşılıklı güveni ve saygıyı aşındırmakla kalmaz. Aynı zamanda duygusal yorgunluğa, hayal kırıklığına ve taraflar arasında uzaklaşmaya da yol açabilir. Kelimelerin inşa etmek yerine küçültmek için kullanıldığı ortamlarda, iletişimin insanların hayatlarını birbirine bağlamak ve zenginleştirmek olan gerçek özü kayboluyor. Herhangi bir ilişkide iletişimde pozitifliği yeniden sağlamak için yıkıcı kalıpları tespit etmek ve bunlara doğrudan değinmek çok önemlidir. Bu, olumsuzluğu reddeden ve açık ve saygılı diyaloğu teşvik eden açık etkileşim normlarının oluşturulmasını içerebilir. Bazı durumlarda bir arabulucunun veya danışmanın yardımı, iletişimi daha sağlıklı ve daha verimli bir yola yönlendirmek açısından faydalı olabilir. Yapıcı iletişimi teşvik etmek, ilgili herkesin duygusal refahına ve ilişkinin kalitesine yapılan bir yatırımdır. Bunu yaparak yalnızca canlandırıcı etkileşimlerin metanetli ilkelerini takip etmiyoruz, aynı zamanda herkesin duyulduğunu, saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissedebileceği bir ortam yaratıyoruz. Yıkıcı iletişim kalıplarını yapıcı olanlara dönüştürmek, kalıcı ve anlamlı ilişkileri sürdürmek, bunların karşılıklı destek ve büyüme kaynağı olmasını sağlamak için çok önemlidir. Herhangi bir ilişkide kişisel ihtiyaçların göz ardı edilmesi. Her bireyin kişisel ihtiyaçlarına ve sınırlarına saygı gösterilmesi ve dikkate alınması, sağlıklı ve dengeli etkileşimlerin sürdürülmesi için esastır. Bu ihtiyaçların sıklıkla göz ardı edilmesi, ciddi bir saygı eksikliğini yansıtır ve bu durum ilgili kişilerin onurunu ve iç huzurunu ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Stoacılıkta saygının karşılıklılığı sadece bir nezaket meselesi olarak değil, aynı zamanda erdemin uygulanması ve duygusal refah için çok önemli bir bileşen olarak görülür. Bir ilişki sürekli olarak ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı göz ardı ediyor veya en aza indiriyorsa, bu ilişkinin etik ve kişisel ilkelerinizle çeliştiğinin göstergesi olabilir. Bu sürekli geçersiz kılınma, görünmezlik ve önemsizlik duygularına yol açabilir. Bu, yalnızca özgüvene değil, aynı zamanda kendi değerlerine göre bir yaşam sürdürme becerisine de zarar verir. Dahası, bu düşünce eksikliği büyüme ve kişisel gelişim yolunuza engel koyabilir. Özgün ve dolu yaşama fırsatlarınızı sınırlayabilir. İlişkisel ortamınızın stoacılıkta çok değer verilen, karşılıklı saygı ve düşüncelilik değerleriyle uyumlu olmasını sağlamak için, ilişkilerdeki bu dinamiği tanımak ve ele almak çok önemlidir. Bu durumu düzeltmek için, ilişki içindeki ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi
açıkça iletmeniz önemlidir. Onurunuzu korumak ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı teşvik etmek için kesin sınırlar oluşturmak ve sürdürmek gerekli olabilir. Bazı durumlarda temel ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeye devam eden ilişkileri yeniden değerlendirmek ve muhtemelen ayarlamak veya sonlandırmak gerekebilir. İhtiyaçlarınıza saygı duyulmasını sağlayacak adımlar atarak, yalnızca ilişkilerinizdeki konumunuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda dürüstlük ve saygının yeşerebileceği bir ortamı da teşvik ederek, daha sağlıklı ve daha tatmin edici ilişkilere katkıda bulunursunuz. Karşılıklı sorumluluğun bulunmaması, karşılıklı hesap verebilirlik, her iki tarafın eylemlerin sorumluluğunu ve ilişkinin genel dinamiklerini eşit şekilde paylaşmasına olanak tanıdığı için her sağlıklı ilişkide önemlidir. Sorumluluk eksikliği, özellikle de taraflardan birinin sürekli olarak hata veya çatışmalardan kendi payına düşeni almaktan kaçınması durumunda dengesizlik ve algılanan adaletsizlik ortamı yaratabilir. Bu davranış, yalnızca dürüstlük ve adalet gibi metanetli ilkelerle çelişmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkinin temelini oluşturan güvene ve duygusal istikrara da ciddi şekilde zarar verebilir. Bir ortak sorumluluk almaktan kaçındığında, bu genellikle diğerini bu eksikliği telafi etmek zorunda kalacağı bir konuma getirir ve orantısız bir yük yaratır. Bu dengesizlik, kızgınlık ve hayal kırıklığı duygularına yol açabilir ve çözülmediği takdirde herhangi bir ilişkinin sürdürülmesi için temel olan güven ve karşılıklı saygının yavaş yavaş aşınmasına neden olabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için her iki ortağın da dürüst bir öz değerlendirme yapması ve eylemleri ve bunların sonuçları hakkında açık iletişim kurması çok önemlidir. Bu başarısızlıkların ne zaman ortaya çıktığının farkına varmayı, içtenlikle özür dilemeyi ve sorunlu davranışları düzeltmek ve tekrarlarını önlemek için samimi çaba göstermeyi içerir. Bir ilişkide karşılıklı sorumluluğu teşvik etmek, yalnızca metanetli öğretilerle uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda ilişki yapısını güçlendirerek adalet ve güvenin gelişebileceği bir ortam yaratır. Bu dinamiği geliştirerek ilişkiler daha dengeli ve adil hale gelir ve ilgili herkese devam eden kişisel büyüme ve gelişme için sağlam bir temel sağlanır. Artık ilişkilerde saygının kritik önemini ve saygının yokluğunun yalnızca ilişkilerin sağlığını değil, aynı zamanda kişisel refahınızı da nasıl derinden etkileyebileceğini anlıyorsunuz. Sizi, bu içgörüleri günlük yaşamınızda nasıl uygulayabileceğinizi düşünmeye davet ediyorum. Değişim farkındalıkla başlar ve eylemle pekiştirilir. Fikirlerinizi ve hikayelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaştığınızdan emin olun. Katkınız tartışmamızı zenginleştirmek için çok önemlidir. Bu video size yardımcı olduysa, gelecekteki içeriklerimden hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi düşünün. Birlikte daha sağlıklı ve daha saygılı ilişkiler kurabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşürüz.